Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kendi mouse'um bozulduğu için yeni bir mouse aldım. Bu Logitech'in G502X Lightspeed modeli. Daha yeni kutu açılışını hep birlikte yapacağız. Bunu almamdaki sebep benim mouse'umun orta tekerlek tuşu gitti. Bunda da makro tuşlar vardı ama şu ikisiyle şu tıka atayabiliyordunuz. Fazla bir seçenek yoktu. Ama bunda birden fazla tuş var ve hepsine makro atayabiliyorsunuz. Bunun makrosu ile ilgili de videolar gelecek yakında. İsterseniz kutu açılışına geçelim. Bu RGB'li olmayan modeli mi? Bunun bir üst modelinde şurada RGB var. Özellikler hemen hemen aynı. Açılışı yapmışlar mı? Yok. Şuradan keselim. Kutusu bu şekilde. Şurada bir kulpu var. Burada özelliklerimiz var. Ultra hızı diyor. Söylemiş olduğum gibi burada özelliklerimiz mevcut. Burada da optik switch olduğu söyleniyor. 25K'lık bir sensör var. Bunu almamdaki sebep biraz hafif olması. Bu mouse'un da hafifti. ROG Strix Impact 2 modeli. Gayet güzel bir kullanışlıydı. Bir de bunu deneyelim bakalım bu nasıl performans sergileyecek. Açalım kutumuzun içine. Bakın. Burada herhangi bir şey yok. Mouse'umuz şu şekilde. Yani eli kavraması gayet güzel. Hafifliği de gayet iyi. Şu tuş değişebiliyor diye biliyordum. Şurada iki tane tuşumuz var. G4 ve G5. G6 ve G8. G7 ve G8. Bu DPI tuşu. İsterseniz bunu çıkartıp şuradaki kutu içerisindeki tuşu takabiliyorsunuz. Şu bizim adaptörümüz. Şu da oraya takabileceğimiz tuş. Yani orayı iptal edebileceğimiz şey. Eğer elinize kaba geliyorsa. Dışında başka neyimiz var? Şu dönüştürücümüz var. Tuşlarımız zaten burada belirgin. Bakın burada net bir şekilde yazmışlar. Tuşların nasıl olduğunu. G4, G5, G6, G7, G8, G9 yan ve sol tuşlar da mevcut. Sola ve sağa kaydırabiliyorsunuz bunu bu şekilde. Bunları da atabiliyorsunuz. Şurada son susturumuz var. Şuna bastığımızda sırta geçiyor. Buna bastığımızda son susturuluyor. Bu yazılımcılar ve editörler için ideal. Bunun dışında şunu sökelim. Yani gayet hafif. Şu anki mouse'umdan hafif. El kavraması gayet ideal. Mesela iki tur önce bu şekilde. Bunun konusuna bakalım bizi ilgilendiren bir şey var mı? Burada tuştan yeni göstermiş zaten. Şu 10 tuşuymuş. Açma kapama düğmemiz. Şunu nasıl açıyormuşuz? Buraya da isterseniz Vice adaptörü takabiliyorsunuz. Ya da bu Logitech'in kendi mousepad'leri var. Ondan da aldığınızda mousepad kendi kendine şuradan kablosuz bir şekilde şarj olabiliyor. Şu anda şeye bağlamadım bilgisayarıma. Şu an açık, hatta şarj da var. Buradan mod tuşu var. Bakalım başka ne yazıyor. Bakın bu çıkartılabilen tuşun da olduğu yeri söylüyor zaten. Şimdi şu ne işe yarıyor demiştik. Bunu isterseniz şu şekilde şuraya takıp, mesela kasanız bilgisayarınız uzaksa eğer, şunu takıp
Şunu da şuraya takıp vericiyi uzatabiliyorsunuz. Verici yakın yerde kalıyor. Ama benim ihtiyacım yok şu anda. Direkt olarak takacağım. Şunu koyalım. Şu lazım. Şu lazım. Yani gayet mouse'un hissiyatı güzel. Hatta sesle de bakın. Şu an sonsuz turda. Şu an normalde. Bunların hepsini ayarlayacağız zaten hep birlikte, sizinle birlikte. Bu bir kutu açılış videosuydu. Uygulama da yükleyeceğiz birazdan. Mouse'un ilk baştaki hissiyatı gayet iyi. Performans videoları da gelecek yakın bir zamanda. Şunu yine takalım. Bunun artı eksisi nereymiş? Ve manyetikte. Aslında çat diye yerine oturdu. Şu tuşu çıkartamadım ben. Zorlamak istemiyorum. Şu an çıktı. İstersek bunu da takabiliriz buraya. Bu da manyetik. Bu direkt manyetik bir şekilde oturdu. Bunda mıknatıs var mı? Bunda da var, evet. Gayet güzel düşünülmüş. Şuradaki manyetik olması, şuranın manyetik olması. Şunu koyalım şu şekilde dursun. Lazım olacak kullanacağım. Yani şu anda dilime tam bir şekilde oturdu. Kayganlığı gayet güzel. Verdiği hissiyat, hafiflik. Bayağı 100 küsür gramdı bu. Hatırladığım kadarıyla. 102 diye biliyorum ben. Biraz kablomuza da gerek yok şu anlık. Arkadaşlar şu anda mouse'umu ben bağladım bilgisayarıma. Şu an kablolu bir şekilde kullanıyorum. Bir yandan da şarj oluyor. Yani şarjınız bittiğinde de şarj olması beklemenize gerek yok. Kullanırken de şarj edebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde zorlamaya da kullanıma engel teşkil etmiyor kablo varken. Şimdi özellikle 13 tane buton sayısı var demiştik. Kablosu olduğunu söylemiştik. Bir sağ el mouse olduğunu söylemiştik. Bunun dışında 25600 DPI var. Birden fazla makro şekilde kodlanabilecek tuşu var. 13 tane. Bunların hepsini farklı farklı kodlayabiliyorsunuz. Sonsuz turumuz var burada. Artık normal tura da geçebiliyorsunuz. Şuradaki tuş yardımıyla. Buradaki tuşu değiştirebilirsiniz. Fonksiyonel bir tuş. DPI tuşu. Ben şimdi ayarlarını yapmadım. Uygulaması yükledikten sonra ayarlarını yapacağım. Mouse'un ilk izlenimi puanı 10 üzerinden 10. Arkadaşlar kutu açılışını yaptık. İlk izlenim gayet güzel. Ele oturuyor. Gayet hafif. Kayganlığı falan güzel. Fazlasıyla makro tuşu var. Tam oyuncunun istediği bir özellik makro olması. Bunun dışında şu orta tekerleğin şu şekilde sonsuz olması, istediğiniz zaman normale geçebilmeniz de gayet güzel. Bunun şarjı ne kadar giriyordu? Bakalım normal kullanımda. Şuraya yazıyordu. Aynen. Demiş. Evet. Aynen. 140 saat şeklinde belirtiliyor. Bunun RGB olanlarında da RGB açık bıraktığınızda 70 saate kadar düşüyordu. Yarı yarıya bir kullanımı var. 102 grammış. Bunun dışında 13 tane tuşumuz var mouse'un üstünde. Sonsuz turumuz var. Yani gayet kullanışlı bir mouse.
Bir sonraki videoda da tüm özellikleri birlikte makro ataması yapacağız. Oyunlar için ve profillerini oluşturacağız. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Çünkü bu videonun üstündeki bayağı uzun olacak. Video izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.